Merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri Moulins şehrine götürüyorum. Moulins şehri Fransa'nın ortasında bulunan çok önemli tarihi eserleriyle yer alan bir şehirdir. Moulins şehrinin aslında Bourbon hanedanlığının en önemli, en zengin ailesinin bir zamanlar oturduğu şehir. Yani 1400'lü yıllarda Bourbon hanedanları, Bourbon dükleri bu şehirde yaşıyordu. Bu şehirde sizi şimdi Notre Dame Kilisesi'nin önüne getireceğim. Hadi başlayalım mı? Evet arkadaşlar, şimdi Notre Dame Kilisesi'nin önündeyiz. Bakın. Birazdan içini de gezeceğiz. Daha sonra size geniş olarak Notre Dame Kilisesi'nin bütün görüntüsünü size çekip göstereceğim. Notre Dame Kilisesi yaklaşık 1400 yılında yapılmıştır ve de Bourbon hanedanlığı tarafından yaptırılmıştır. Bu kilise Fransa'nın en önemli sanat eserlerinden biri, triptik yani 3 kanatlı tablosuyla meşhurdur. Fransa'nın en önemli tarihi sanatları arasında girmiştir ve de o şu anda bu kilisede sergileniyor. Bu kilise sadece kilise olarak da bakmayın. Bir zamanlar dediğim gibi Bourbon hanedanları, Bourbon dükleri tarafından yapılmıştır. Bourbon dükleri 1400 ile 1600 yıllarında ki kralları ailesinden seçilmiştir. Yani bir zamanlar Fransa'ya hükmeden aile bu kiliseyi yaptırmıştır. Onların zenginliğini de temsil ediyor. Bakın. O kadar güzel ki size anlatamam. Şu an adeta büyülenmiş gibiyim. Hangi detayını size çekeyim, neresini size göstereyim diye şaşırmış durumdayım. Biraz önce de size dediğim gibi bu kilise aslında eskiden hani Osmanlı'da da varmış. Hangi yapıyı yaptıklarında mesela Süleymaniye'yi yaptığında o zamanların padişahı Süleyman kendi gücünü göstermek için yaptırmış. Kendi zenginliğini ortaya koymak için yaptırmış. Burada da eskiden öyleymiş. Hani kim daha büyüğünü, kim daha görkemlisini, kim daha güzelini yapabilir diye. O da o ailenin gücünü simgeliyormuş. Toplum içinde hani çok konuşuluyormuş. O aile dükler zamanında, krallar zamanında daha da klasman atlıyorlarmış. Bakın. Şurada da şöyle bir yapı var. Şu an bakalım içine girebileceğiz galiba. Gerçekten içinde büyülenmemek mümkün değil. Şu an birçok kilise gezdim, birçok ortaçağ kasabası gezdim. Bundan da çok etkilendim. Buradan da çok etkilendim. Ve de bugün sizlerle paylaşmaktan onur duyarım. Bakın. Şimdi ben kendimi değil, o tarafı size göstereyim ve de tanıtayım. Siz de benim gibi büyüleneceksiniz. Şu an konuşamıyorum bileni, büyülenmiş gibiyim. Eğer sizler de bir gün yollarınız düşerse Fransa'ya, sizi de mutlaka Moulins şehrine bekleriz. Çünkü görüyor musunuz?
Çünkü gerçekten büyüleneceksiniz. Buradaki tablolar aynı zamanda size göstermek istediğim bu. Bakın. İşte üçlü tablo. Bu 1400 yılında yapılmış bir tablo. Ve de şu an en önemli sanat tarihinde yer alan bir tablo. Dini anlamda ve de Fransa'nın en önemli tarihi eserlerinden biri olarak da geçiyor. Görüyor musunuz? 1400 yılında yaptırılmış. Ve de bugün insanlar gelip onu ziyaret ediyor. Evet, burası da bölüm bölüm farklı simgeler. Burada da ayrı bir tablo var. Aslında birçok tablonun sırrı da çözülmemiş henüz. Şu camdaki simgeler bile aslında bir şey anlatıyor. Ama Da Vinci'nin sırrı gibi birçok sır da hala çözülmemiş. Eğer sizler seviyorsanız şifreli tabloları çözmeyi, mutlaka sizi buraya bekleriz. Burada çözülecek birçok tablonun sırrı var. Bakın burası da buranın kilisenin yapımına kaç sayfalık bilemiyorum ama çok kalın bir kitap. Kilisenin yapımını, sanatını, sanat tarihini anlatıyor. İnsanlar gelip burada duasını ediyor. Her köşede bir tane azize var. O azize artık hangi azizeye daha çok inanıyorsanız bakın onun önünde mumunuzu yakabiliyorsunuz. Şurada da Hazreti İsa'nın ölümünden sonraki etrafına olan insanları anlatıyor. Yani onu temsil ediyor. Öldüğü zaman ki zamanı sembol eden bir heykel görüntüsü yaratmışlar. Şurası da üçlü tablolardan biri daha. Görüyor musunuz? O zamanlar tabi burası krallıkla yönetiliyordu bu kilise yapıldığı zaman ve de onun o zamanlardaki olduğu tarihi kokuyu siz de hissediyorsunuz içindeyken. Her tarafta mum yakılıyor, ibadetinizi edebiliyorsunuz. Burada da bir rahibe Jesu'ya olan minnettarlığını gösteren bir heykel yapılmış. Şurası da pederin bulunduğu bölüm ve de kişi geliyor onu günahını çıkartıyor. Peder tarafından affedilmeyi bekliyor. Tabii siz aynı aynı psikologluk gibi düşünün. Aslında çok güzel bir sistem. Çünkü siz çok kötü bir günah bile işlediyseniz gelip pedere anlattığınız zaman peder hatta o kadar büyük bir günah ki diyelim ki siz birini bile öldürdünüz mesela yani. Siz bunu gelip pedere anlattığınız zaman peder bunu bile polise veya herhangi birine açıklayamaz. Açıkladığı takdirde pederlikten
kovulur. Çünkü burada hani bir devlet gibi düşünün, bir devlet gibi yönetiliyor. Onların da kuralları var. Hiç kimseye bir günahını çıkarttığı zaman asla ama asla söyleyemez, polise ihbar edemez, polis de onu zorlayamaz. Çünkü onların devlet kanunları da öyle düşünün, öyle konulmuş. İnsanlar geliyor, anlatıyor. Aslında ne kadar rahatlıyor. Psikoloğa gerek yok. Ayrıca para vermenize gerek yok. Burada gelip anlatıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Yani büyüleyici. Pazar günleri burada mest oluyor. Şu şekil düşünün. Şöyle. Birçok sandalye var. Burasını dolduruyor. Düğünlerinizi de burada yapabiliyorsunuz. Tabii cenaze olduğu zaman hangi bölgede oturuyorsanız o bölgenin kilisesinde cenazeniz, düğününüz ve de gelip mesleğinizi dinleyebiliyorsunuz. Görüyor musunuz? Size büyüleyici yani. Gerçekten büyüleyici. Ben etkilendim diyebilirim. Bugüne kadar birçok kilise gezdim. Bu da etkilendiklerim arasında biri. Mükemmel. Burası Maison de Martha. Size daha sonrasında daha geniş şekilde çekip göstereceğim. Maison de Martha ne mi? Yani Louis Martha. Louis Martha zamanında yaşamış ünlü bir tüccar ve de koleksiyoncu, zengin bir dük diyelim. Zamanında yaşamış. Ben öyle bir ev yapacağım ki demiş. Yüzyıllar sonra bile konuşsunlar. Ve de benim evimin ben öldükten sonra hiçbir şeyini değiştirmeyeceksiniz. Olduğu gibi kalacak. İnsanlar 100 yıl sonra bile gelip bir Fransız nasıl yaşamış diye görsünler istiyorum demiş ve de o şekilde korunmuş. Gelip burayı da ziyaret edebilirsiniz. Müzeden müze olarak şu an sergileniyor. Saat 10'da açılıyor. Ondan itibaren sanıyorsam 17'ye kadar ziyaret edebiliyorsunuz. Eski eşyalar eski olduğu gibi duruyor. Gelip fayanslar, kanepeleri hepsi duruyor. Gelip burada ziyaret edebiliyorsunuz. Evet, Maison de Martha işte burası. Eğer gelip gezmek isterseniz kapıları size açık. Evet arkadaşlar, şu an şöyle bir müzenin yanındayız. Hemen kilisenin şöyle göstereyim. Eğer gelip gezmek isterseniz kilisenin hemen arka tarafında şöyle bir müzenin önündeyiz. Bu müzede ne mi var? Bu müzede eski fayanslar, boya teknikleri, sanat tarihi var. Eğer gelip gezmek isterseniz şuradan hemen şöyle göstereyim. Şuradan biletinizi alabiliyorsunuz. Saat 10'da açılıyor. Ondan sonra müzenizi gezebiliyorsunuz. Hadi gelin biz devam etmeye. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle şuradaki kule var ya, tepesini de görüyorsunuz. Bunun da tabii ki bir hikayesi var, olmaz mı? 1455 yılında yapılmış. Bu kulede en tepesinde bir ailenin sembolü var. 4 kişilik bir aile. 4 kişilik bir ailenin anne ve baba her yarım saati, 2 çocuk da çeyrek saati sembol ediyor. Aynı zamanda bu Mule'nin özgürlük kulesi gibi de sembol edilmiş. 1455 yılında yapılmıştı demiştim.
Bu zamanlarda aynı zamanda saat kulesi, zamanı göstermek için, aynı zamanda da gözetleme kulesi olarak da yapılmıştır. Dediğim gibi her saat, her çeyrek saat çan çalıyor. Çünkü orada 4 kişilik bir aile yaşıyor. Bakın size şöyle göstereyim. Anne, baba, kız, oğlan çocuğu. Mule'nin en büyük simgelerinden biri. Ben artık en iyisi kameramın karşıya çevireyim. Çünkü siz beni zaten görüyorsunuz. Eminim merak da etmiyorsunuz. Ama Mulen şehrini merak ediyorsunuzdur. Kameramı çevireyim ve sizlere tanıtayım. Bakın arkadaşlar, şu an çarşıya geldik. Çarşı meydanındayız. Şurada şöyle su kulesi var. İçinde su var. Bazen su akıyor. Burası da ayrı bir kilise. Bu da Mulen Katedrali olarak geçiyor. Mulen Katedrali, biraz önce size Notre Dame Katedrali'ni gösterdim. Bu da Mulen Katedrali, yani Mulen'in kilisesi. Bu da yapımına 1400 yıllarda başlanmış. Ama bunun yapımı 1900'lerde bitmiş sanıyorsam. Çünkü 1400'lerde yapılmış, pardon. Bazı bölümleri de 1900'lere kadar eklenmiş, hafif genişletilmiş. Çok büyüleyici, göz alan kiliselerden biri. Öndeyiz. 1400'lü yıllarda yapılmış muhteşem Mulen Katedrali. Hadi gelin karşıya geçelim ezilmeden ve içine doğru bir göz atalım. Ne dersiniz? Ne var ne yok? Bir bakalım. Bir de burayı keşfedelim. Evet, şöyle bir kapı bizi bekliyor. Buradan açılıyor. Daha önce size göstermemiştim. Burada normal su konuyor. Bunun adına kutsal su söylüyorlar. Onlar kendini iki omzuna ve alnına koyuyorsun, kendini bütün, yani arındırma amaçla. Biraz önce gezdiğimiz Notre Dame Katedrali'ne benziyor ama daha küçüğü. Tabii 1400'lü yıllarda bayağı ihtişam yapmış bir kilise. Gördüğünüz mumlarınızı yakıyorsunuz. Biraz benzerliği var ama çok daha küçüğü. Biraz önce gördüğümüz Notre Dame Katedrali'ni ben de ilk defa gezdim. Daha öncesinde bunu gezmiştim. Görmüştüm ama öbürünü yanında, yani burası onun 3-4 katı daha küçük. Ama gene de çok güzel, büyüleyici diyebilirim. Yani benzerliği var. Görüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Bakın, bakın, bakın. Belki düşünebilirsiniz, kiliselerde birbirine benziyor. Aslında evet, büyüklükleri, yapıları benziyor ama motifleri, içinde yansıttıkları kaçıncı yüzyılda yaptırıldıysa o yüzyılın motiflerini taşıyor. Burada Bourbon hanedanlığı yaşamış. Zamanın en zengin ailesi. Zaten 1400'de 1600'lü yıllarda krallar onların ailesinden çıkmış. O yüzden Mulen şehrinin zenginliği de biraz ona bağlı. Hadi şimdi çıkalım. Başka yerleri keşfedelim. Arkamda gördüğünüz bu yapı Bourbon hanedanlığı tarafından 1400 yılında yapılmış. Hatta burası saray olarak
onlar tarafından yaşanılıyormuş. Ama ve lakin maalesef büyük bir yangında büyük kısmı yanmış. Hatta daha sonrasında hapishane olarak kullanılmış. İkinci Dünya Savaşı'nda da esir tuttukları Almanları herhalde burada zindana atmışlar. Gördünüz mü? Şöyle, hatta kamerayı size çevireyim, bir bakın. Bakın, bir zamanlar düşünebiliyor musunuz? Burası bir saraymış. Bakın bakın bakın. O kadar büyükmüş ki çok muhteşemmiş ama günümüzde sadece burası kalmış. Notre Dame Kilisesi de hemen karşısında. Muhteşem Notre Dame Kilisesi'ni de onlar yaptırmıştı. Güçlerini sembolize etmek amacıyla. Muhteşem değil mi? Muhteşem. Evet, şapkamı taktım çünkü çok sıcak. Henüz saat burada 10 olmasına rağmen bunaltıcı bir sıcak var. Maalesef İspanya'nın sıcağı bize geldi. Eskiden hatırlıyorum, bu zamanlar burası bayağı bir soğuk olurdu ama şu an felaket sıcak. Ama ve lakin şimdi sizi bir tane kahveye götüreceğim ve de o kahvede tarihi bir kahve. Bugün hala garsonları bile kostümlen servis yapıyor. Öğlenleri gelip yemek yiyebilirsiniz veyahut da bir şeyler içebilirsiniz. Mutlaka gelirseniz sizi buraya davet ediyorum. Kesinlikle burada bir şeyler için. Hadi gidelim mi? Evet arkadaşlar, size biraz önce söylemiştim. O kahveyi size gösteriyorum. Muhteşem. Muhteşem, muhteşem. Excusez-moi, est-ce que ici depuis quand? 1899, si vous voulez l'histoire, regardez. 1899, c'est ça? Ici, yes. Ok. Burası 18. Yüzyıldan beri fonksiyon yapıyor. O zamandan beri bu kahve açık. Düşünebiliyor musunuz? Ve size küçük bir bilgi daha vereyim. Kahvemizi görüyorsunuz. Bu kahvede zamanın Chanel kokosu, eminim birçoğunuz tanıyordur. Ünlü Madame Coco'yu. Zamanın en ünlü modacısı bu kahveye gelip o da her seferinde buraya uğradığında bu kahvede bir şeyler içiyormuş. Küçük bir bilgi daha. Madame Coco'nun gençlik yıllarını burada geçirdiği söyleniyor. Ve de biz şimdi burada soğuk içeceklerimizi içiyoruz. Görüyor musunuz? 1890'larda yapılmış bir kahve. Hala günümüzde aynı politik sistemiyle devam ediyor. Ve de Fransız halkına hizmet ediyor. Görüyor musunuz? Adamlar sanatına, tarihine ne kadar önem veriyorlar. Darısı biz Türkiye'lilerin başına. Evet arkadaşlar, şimdi Moulin'in Aliye Nehri'nin önündeyiz. Evet. Şimdi sizlere buradan sesleniyorum. Şu karşımda da, bilmiyorum görebiliyor musunuz? Moulin'e ait kostüm müzesi var. Bu da çoğu yerde yok. Eski balerinler, tiyatro sanatçıları, onların kostümlerini sergileyen bir müze. Eğer gelirseniz burayı da gezebilirsiniz. Bakın
bu su buradan akıyor Paris'e doğru Sen Nehri'nde birleşiyor. Burası uzun bir yürüyüş alanı. Burada da gelip yürüyüşünüzü, bisikletinizi, kamp yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Biliyor musunuz, size küçük bir bilgi. Buranın adı neden Moulin? Moulin, Türkçesi değirmen demek. Aslında hepimiz, biz buradaki gurbetçiler, buradan geçen gurbetçiler geçiyoruzdur. Adı Moulin, tamam, ama ne anlama geldiğini, neden adının Moulin olduğunu eminim düşünmüyoruzdur. Moulin olmasının sebebi değirmen. Çünkü yol boyunca bir sürü eski değirmen varmış. O değirmenlerden ötürü adını Moulin koymuşlar. Yani değirmen, değirmenler şehri. Tabii ki de burada Bourbon hanedanlığı yaşadığından ötürü de çok zengin bir şehirmiş aslında zamanında. 1400'lü yıllarda burası altın çağını yaşamış. Çok zengin, çok ihtişam içinde yaşamış halkı ve tabii o zamanın derebeyliği, kralları da buradan çıktığı için kralları ihtişam içinde, halkını da kendi şehrini de ihtişam içinde yaşatmış. Daha sonrasında Madame Coco da gençliğini burada geçirmiş. Ben sanıyorum, tabii öyle bir bilgiye rastlamadım ama tabii ki de tahmin ediyorum. Madame Coco'dan ötürü o kostüm müzesi olabilir diye düşünüyorum. Yanına gitmedim çünkü biz çok yorulduk. Burada hava inanın 35 derece. Düşünebiliyor musunuz? Ben sizler için 35 derecede çıktım yeni bir şehir keşfetmeye. Hani ben geziyorum, sizleri de yanımda gezdirmek için. Ama tabii ki siz dostlarım bana yorumlarda yorumlarınızı yazarsanız, nasıl, siz de beğendiniz mi, benimle gezmiş gibi oldunuz mu, olmadınız mı, bana yorumlarda yazın. Hadi gücümüzü gelin gösterelim. Gösterin. Ben de motivasyonumu alayım. Bu tür videolarda devam edeyim. Hani bu da bir motivasyon olayı ya. Bugünlük bizden bu kadar. Umarım bugünkü gezimizi, seyahatimizi de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim ve yorum yapmayı unutmayın. Bugünlük benden bu kadar. Yakında görüşmek üzere. Hoşça kalın.